Invincible 4. sezon 6. bölümle devam ediyoruz. Lovers 90 herkese merhaba, ben Günay. Ben de Güneş. Hızlıca bölüm hakkında ilk görüşlerini almak istiyorum çünkü çok hızlı, çok tempolu bir bölüm izledik. Evet, ben bölümü beğendim. Bölümde Invincible fanlarına istediğini verdi sonunda. Savaş, aksiyon. Evet, hepsini gördük. Uzayda ne olacak işte görmek istiyoruz falan derken işte gördük sonunda. İyiydi. Görmek istediği her şeyi gördü herkes ama Invincible görmedi. Çok az Evet, gördü. Invincible uyudu hocam bütün bölüm. Yani saçı sakalı toplayınca Steven Yeun'a biraz benzedi. Evet, bence onu bilerek yapmışlar ya. Sanki değil mi? Aynen. Evet. Omni-Man'le küçük çocuk Oliver, onun böyle bondingi fena değildi bu arada bence. Bu arada spoiler vermeye de başladık çünkü çok hızlı bir bölümdü. Ben uyarıyı da vereyim araya sıkıştırmadan. Bölümü eğer izlemediyseniz izleyip gelin. İzlediyseniz veya spoiler umurumda değil diyorsanız yolumuza devam ediyoruz. Ben de spoiler çakmaya devam edeyim. Hani o bonding sahneleri güzeldi. Bence tempoyu dizginlemek açısından yerinde kullanılmış. Her ne kadar orada da minik böyle yaratıklı bir aksiyon eklemiş olsalar da. Onun dışında ama bu Viltrum savaşı çok mantıklı gelmedi gözüme. Her ne kadar aksiyonu bilmem nesi çok güzel gelse de gözüme, yani böyle bir anda abi bütün teritorileri ele geçiriyoruz falan filan da çok inandırıcı gelmedi bana. Çok iyi kurgulanmış bir savaş değil. Şöyle taktiksel ve stratejik anlamda yapılanları pek göremediğimiz için hani ne olduğunu tam anlamıyoruz. İşte şuraları aldık, buraları verdik gibi. Yani çok basit bir amacı var karşılarındaki Viltrum İmparatorluğu'nun karşısındaki Galaktik Birliğin. Daha fazla sistem ele geçirip Viltrumluları oralara yetişemeyecek hale getirmek. Evet, yani sayımızı arttıralım. Viltrumlular oraya buraya koşturmaktan yetişemesin tarzında bir amaç var da hani abi kaç tane kalmıştı bunlardan? 50 tane diyorlar mi? işte. Öyle, ama yani öyle bir şey. ölen ölüyor sürekli de kaç kaldı bilmiyoruz yani. Tam sayı yok. Şey gibi, Kara Murat filmi gibi, düşen geri geliyor gibi sanki. Abi bizim elimizde bunlarla kafa kafaya çarpışabilecek 3 tane ekarte bütün bölüm. 5 kişi falan var hani. Abi bu kadar stratejik alanı nasıl ele geçirebilmediniz? Hani ben çok bana inandırıcı gelmedi. Sonuçta bunlar 50 kişiler ama o kadar da aciz yaratıklar değiller yani. Acizlikten öte yani şöyle bir sistemi bir tane Viltrumlu savunabilir gibi düşün ama çok fazla var. Sen orayı ele geçirince yani mantık şu, sen orayı ele geçireceksin. Viltrumluları yetişemez hale getireceksin savaşacağı yerlere. Ama şöyle bir sıkıntı var. Viltrumluları daha az yeri savunma şeyinde bırakırsan daha fazla Viltrumlu toplanmış oluyor. Hani küçüldükçe aslında güçlenebilirler. Yani çok mantıklı da değil aslında yaptıkları. Ama onları daha fazla yere mücadele etmek zorunda bırakalım. Milyarlarca insan da galaksideki bize katılsın. Birlikte savaşalım onlarla. Ya bölümdeki konu babında en önemli şey zaten bu Omni-Man'le ailesinin diyeyim artık bondingi ve ihaneti sonunda kimin yaptığını öğrendik. Biraz çıtlatıyorlardı, sürekli saçma salak sorular soruyordu böyle her giren çıkana. En son bu bölümde de elinden aslında hayatta kaldın ya sen falan tarzı deyince orada dedim tamam buymuş hain. Hep zannediyordum ben. Mor kız hain çıkacak zannediyordum. Onu çok öyle gösterdiler. Aynen. Onun yerine bambaşka biri hain çıktı. Güzeldi. Yani herkesi böyle savaşırken gördük, dövüşürken. Onlar görsel savaş, o en son hele son 10 dakika ve son görsel şölene dönüşüyor son 10 dakika. Yani sırf savaştan değil, o yani geminin patlama sahnesinin çizimini çok iyi yapmışlar. Ya hele o geminin patlama sahnesi bana sanki hatırlattı ya, bu Star Wars'un prequel'lerde ikinci film. Attack of the Clones'da bu Jango Fett'in gemisinden bırakılan bir sismik charger patlıyor falan. Yani öyle bir görsel şölen yapmışlar. Tabii ki ses bilmem ne, yani bir de animasyon karşılaştırmak çok doğru olmaz ama hani bir animasyonda bunu ne kadar yapabilirsen o kadar yapmışlar, yani öyle diyeyim. Şöyle diyeyim, animasyon yani çizim olarak harikalar yaratmıyordu ama bu son 2 bölümde çok iyi, çok kaliteli animasyon çizimleri görmeye başladık bence. Yani biri de bu patlama sahnesiydi. Bu bölüm yalnız çizimlerle ilgili benim dikkatimi çeken bir diğer şey, yani biz animasyon değiliz, biz çizgi filmiz diyorlar. Elle yapılıyor her şey. Hani Japon animesine daha yakın bir çalışma var deniyor. Ama bu bölüm ilk defa ben biraz CGI kullanımını ya da AI kullanımını hissettim, onu söyleyeyim. Yani burada yorum yapmayacağım, çok bir şey yapmadım yani teknik olarak bilmediğim konular olduğu için bir şey demeyeceğim. Ama gördüğüm şey daha iyi, onu söyleyebilirim. Çok daha iyiydi, evet. Konuya dönersek senin dediğin gibi bu Mark
ne oldu? Yaralandı Hı hı. geçen bölümün sonunda Conquest'i saf dışı bırakırken. Aynen. Orada görüyoruz işte iyileşme süreci. Aylarca o gezegende takılmak zorunda kalıyorlar. Oliver ve Yani neyse Ondiman. ki benim dediğim gibi bir anda şak diye iyileşmedi ya. Evet. Evet. Yani Delikanlı gibi şöyle- iyileştirdiler. Orada şey yapmışlar işte hani aylarca bunlar takılıyor. Diğerlerinin de savaşının biraz ilerlemesini, o savaşın ne durumda ilerlediğini falan görmemize vesile olan bir ara oluyor bu şey. Aynı zamanda Omni-Man'le neredeyse bebekliğinden beri hiç vakit geçirmediği oğlu Oliver'da Oliver. baş başa vakit geçiriyorlar. Hem Mark'ta yıllarca yaptığı o eğitimi Oliver'a vermiş oluyor. Hem de Oliver babasının aslında bir nasıl diyeyim redemption içinde olduğunu Hı hı. biraz daha idrak ediyor. Evet. Hatta ayrılmak zorunda olduklarında ayrılmak istemiyor. Çünkü hani iyi bir bağ yakaladılar orada. Oliver yokluğunu çektiği şeyi orada biraz tatma imkanı buldu. Evet mesela annesini de bilmiyor. Çünkü annesi bir yıl yaşayan bir tür. Hiç Aynen. bilmiyor. Babası bebekken gitmiş. Bir anda karşısına çıkan bir abi. Hı hı. Baba bir anne ayrı. Bir de onun annesi ona annelik ediyor. Yani hayatı Hı hı. böyle oluyor. Hiç kimseyle bir yakınlık bağ kuramıyor. Tek bağ kurabileceği aslında gerçekten bağ kurabileceği insan varlık. Hı hı. Babası onu da iyi değerlendiriyorlar. Güzel oluyor Aynen. yani. Mark'ın dediğin gibi iyileşme sürecini iyi yapmışlar. Daha uzun uzadı ya hani bir iyileşme süreci oldu Hı hı. ama Mark'ta artık daha güçlü bir karakter olduğunu gösteriyor. Evet. Öncekiler gibi değil. Kendi kendine sadece protein içerek düzelebildiği. Genetik olarak hani kendisi büyüdü. Kendisi büyüdükçe güçleri de gerçekten büyüdü yani. Evet, savaşa dönecek olursak Hı hı. dediğin gibi savaşın altında basit bir mantık var ama işte mesela o harita üzerinde kız, general kız Hı hı. Karen Dalian'ın sevgilisi gösterirken Mor bacım. anlatırken bile biraz saçma. Evet. Diğer tarafta ne oluyor falan derken de saçma. Hı hı. Çünkü ortada bir savaş taktiği üzerine yazılmış bir şey yok anladığım kadarıyla. Onu çok da iyi girmemişler yani. Savaşla Oralara. ilgili en güzel şey başlangıçta gaz verme konuşması iki tarafında. Evet, güzel konuşmalar var. Bizim hain Viltrumlu, şimdi galaktik tarafın lideri görünen arkadaş iyi yönetiyor o süreci. Ama Viltrumların lideri diyor ki onun sapıkça düşünceleri bilmiyorlar diyor, alet ediyor falan diyor kendi kendine kaldığında. O da bu arada şizofrenik biraz. Evet. Hala ölmüş imparatorun kafatasıyla Kafatasına. konuşuyor. Aynen. Şey gibi Hatta ya mesela biraz bana ya çok üzücü bir benzetme olacak ama Kylo Ren'in Darth Vader'ın maskesiyle romantik konuşması gibi değil mi? bakışmalar yaşaması gibi aynen. Durmadan Hamlet ya da. Aynen. O da olabilir. Yani işte hani onunla konuşuyor. Hatta gemi patlıyor. Hiçbir şey umurunda değil. Kafatasına üstüne yakalamaya gidiyor. Hı hı. Vitrumlar da çılgınca bir şey yapacak bu arada. Baktılar olacak gibi değil. Hatta galaktik taraf teritörleri almaya başlıyor falan. Diyor ne yapalım? Komuta merkezine saldıracağız gezegene. Merkeze kafa atacağız dediler. Aynen gidiyorlar. Bildiğin 5-10 Viltrumlu toplanıyor. Hı hı. Gidiyor saldırıyor. Ya bu saldırı da ya acayip kayıplar verdiriyor yani hani kan gövdeyi götürüyor bir noktada. Hatta öyle bir yere geliyor ki yani kaybedecekleri kesin olduğu anda bizim arkadaşlar Omni-Man ve ailesi üçlüsü trio son anda yetişiyor ve oradan sonra zaten artık görsel şölen başlıyor. Esas orada başlıyor yani görsel şölen. Evet. Güzel, gerçekten güzel. Aksiyonu da yerinde. Konu anlatımı da iyi. Ritmini güzel tutturmuş. Bir bölüm izledik. Yani şey de güzel anlattı. Gemiye yapışmış gidiyorlardı. Aynen onların kurtuluşu da keyifli oldu. Doğru. O hikayeyi de hiç fena anlatmadı. Yani güzel bağladı yani. Önceki sezonlarda yaşadığı bazı bölümlerde ara geçişlerde yaşadığı hız sorununu burada yaşamadı. Evet doğru. Sonda da güzel bir espri yapıyor. Ya bizde. ben şey dedim oğlum bak bu adam bir kere daha dirilirse bu uyduruk 1000 bölümlük Japon anime uyduruk dedim bak linç edecekler beni de neyse. Bu 1000 bölümlük işte One Piece'tir, Zart'tır, Zurt'tur bunun gibi animeler sürekli birbirini döven karakterler bir türlü kimsenin ölmediği muhteşem animeler gibi olacak dedim. Orada muhtemelen onlarla dalga geçtiler. Adam böyle tam böyle tekrar kırılacak falan diye dedik. Kırılmadı. Tozlar uçuştu falan. Çok güldüm orada ve çok da keyiflendim. Yani benim gibi düşündüklerini hissettim orada. O kısım bence de hoşuma gitti. Güzeldi. Evet. Şey nasıl? Omni-Man'in Conquest için yaptığı mezarlık. 3 tane taş dikti. Yani beklemiyordum böyle bir şey yapmasını. 3 taş dikti. Önüne de şey koydu. Yani aslına bakarsan neye benzedi o? Keops piramitlerine benzedi. Aa.
Güzel gönderme değil mi? Orada önüne de şey koydu, mezarı koydu. Hayda. Hani hayda, güzel gönderme. Bak ben onu hiç yakalamamıştım. Bu doğru. Aynen, güzel. Güzel yapmışlar yani. Orası da diyor işte şey. O da evet, piramitler de ekstraterestriyel mezarı aslında. Gibi bir gönderme al sana. Hadi Zaten bunu bakalım. geçen bölümlerde de yapmıştı. Yine oralara girdi yani. Doğru. Ya Yani seviyorlar o çizgide hoplayıp zıplamayı seviyorlar ya. Evet yani bu biraz şey böyle yani gündemdeki underground komplo teorileri. Aslında evet, çok gündemde ama hala uzay underground gibi teorileri. takılıyor. Özellikle şu son dönemde ayın etrafından dönüp geri gelme slingshot operasyonu yaptı ya, nasıl o dönemde mesela çıkan haberlerde zarttı zurttu. Yani biraz orayı takip ettiyseniz az çok bu elemanların nasıl komplolar ürettiğini yakalarsınız. Yani o komplolara böyle güzel ufak göndermeler yapıyor. Bir tanesi de buydu. Bölümün sonunda da lider, dikkat ettiysen liderin kıyafeti bu arada Omni-Man'e çok benziyor. Ya oraya bir bağ çıkacak mı? Çok merak ediyorum oradan oraya. Sanmıyorum ama Omni-Man'in o kendi kıyafetini seçmesi, süper kahraman kıyafeti ya buraya bir gönderme gibi biraz. Bu liderleri, Vulture'un lideri, sağ kalan Vulture'ları alıp kendi gezegenine dönüyor. Bir plan kuruyorlar. Yani aslına bakarsan Omni-Man, Mark ve Oliver geldikten sonra çünkü Battle Beast falan bu herkes orada güç dengesi şeyin tarafına dönüyor, galaktik tarafa dönüyor ve şey yapamıyorlar, mücadele edemiyorlar. Kaçıyorlar aslında bakarsan. Geri dönüyorlar Viltrum'a. Sonra da onların çılgın planına, Galaktik Birliğin çılgın planı, biz de Viltrum'a saldıralım o zaman ya oluyor. Çünkü Viltrumluların toplandığı bilgisini alıyorlar hainden. Viltrumları bütün sağ kalan hepsini Viltrum gezegenine topluyorlar. Yani mesela benim dediğime geliyor. Hani birlikte daha güçlü. Evet ama işte orada kilit kurduğu cümle şu. Demek ki orada eksikler. Herkes gelmeden lideri indirirsek başlısı kaldıklarında dağılırlar gibi bir düşünce var da çok da sanmıyorum öyle şey olacağını. Yani dağılacaklarını düşünmüyorum. Yani bence lidere değil yani toplu bir savaş burada bir şansımız olursa yenebiliriz. Zaten Viltrumları biraz azalttılar. Yani. Artık 50-50 diyorlar ama her bölüm birkaç Viltrumlu ölüyor. Göreceğiz. Son ekleyeceğim ilginç şey, hain dediğimiz abimiz, sakallı Viltrumlu. Diyor ya, küçük bir geri adım oldu bizim için diyor. Ama orada mesela ne diyorsun sen ya? Milyonlarca kişi hayatını kaybetti burada. Mesela bak hala o ne kadar hain olsa da o Viltrumlu manyaklığı hala adamda var. Bu biraz garip geldi bana. Tamamen bir rol kesiyor da olabilir. Saun'un söylediği gibi. Hani bilmiyoruz. Çok zaman kavramı Viltrumlular için küçük bir rol olabilir, birkaç bin senelik yaşadığı bir davranış biçimi. Yani çünkü bu adam en eski Viltrumlardan birisi yani. O virüsü atan adam sonuçta. Evet yani hikayelerde bahsedilen hain. Yani o zaman düşün, Omni-Man daha genç bir çocuk anlatılırken hikayeler. De enteresan. Ben izlerken o aksiyona girdi ya, böyle dövüşmeye başladı. Antik Yunan'dan gelen Sokrates bir anda dövüşmeye başlıyor gibi hani. Sokrates Zeus oldu. Savunmayı bırakmış, saldırıya geçmiş. Güzel bir gönderme daha. Evet, bende ekleyecek bir şey kalmadı. O yüzden puanımı vereyim ben. Gerek aksiyonu gerek çizimleriyle oldukça beğendiğim bir bölüm oldu. 9'un üstünde bir puan vermek istemiyorum. Çünkü son 2 bölüm nasıl olacak merak ediyorum. 9 yakışır bence bu bölüme. Yüksek kalitesiyle hoş bir bölümdü. Böyle şok edici bir sahnesi olmadığı için ben 8.5 vereceğim. Bir tane böyle bir sahne koymadı araya. Ne oluyor ya falan demedik. Ben o yüzden bir 8.5'ta bırakıyorum. Yani o ne oluyor ya'yı biraz geçen bölümde yaşadık aslında. O yüzden belki bir ne oluyor ya'lık aralığı ileriki bölümlerde yakalayacağız. Ben o yüzden 9 verdim. Biraz 9.5'a doğru gideceğini düşünüyorum eğer kaliteyi koruyacaklarsa. Zaten korumayacaklarsa fail olur bu sezon. Burayı tutmazlarsa öyle. Bence bu haliyle sezon iyi. Aynen. Yani bu sezondan daha yavaş ilerleyen sezonlar oldu. Ya tabii canım, yani bu sezon öpüp başıma koyarım. Ya öyle bir sezon vardı. Neydi öyle, sıkıntıdan geberiyorduk. Yani oldu bunlar yani. Dayana geldik buralara 4 sene. Aynen. Evet, var mı sende ekleyecek? Yok, her şeyi konuştuk. O halde arkadaşlar 7. bölümde görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğeni bırakmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda da belki bizim ıskaladığımız ve söylemek istediğiniz şeyler varsa sohbete bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.